Merhaba matematik severler. Vakit bulduğumda ve güzel sorular gördüğümde sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Yine güzel olduğunu düşündüğüm bir fonksiyon sorusu çözeceğiz bu videoda. Umarım siz de beğenirsiniz. Sorumuz dediğim gibi bir fonksiyon sorusu ama içerisinde cebirsel özdeşlikler de içeren bir soru. Lafı fazla uzatmadan sorumuzu inceleyelim ve çözüme geçelim. X pozitif tam sayıların elemanı olmak üzere paydasında küp kökleri içeren uzun bir fonksiyon tanımlanmış ve bizden fonksiyonun f1'den f215'e kadar tek sayılı değerlerinin toplamı isteniyor. Fonksiyonun değerlerini bulmaya geçmeden önce ben alabildiğince fonksiyonu daha sade hale getirmeye çalışacağım. Bunun için de iki küp farkını kullanacağım arkadaşlar ve uzun ifadelerin yerlerine daha sade ifadeler yazmaya çalışacağım. Küp farkımız buydu hatırlıyorsanız. A küp eksi B küp eşittir A eksi B çarpı A kare artı AB artı B kare. Burada eğer fark ettiyseniz birinci ifade arkadaşlar x artı 1'in kübü karesi küp kök içerisinde. Sondaki ifade de x eksi 1'in karesi. Ben işte bunların yerlerine farklı ifadeler koyacağım. Küp kök x artı 1'in yerine a, küp kök x eksi 1'in yerine de b koyarak işlemlerimi sadeleştireceğim arkadaşlar. Ortadaki ifade de görmüş olduğunuz gibi aslında bu iki ifadenin çarpımından oluşuyor. Evet. Şimdi ifademizi daha toplu, derli toplu yazdığımızda bakın buna dönüşecektir. Birinci ifade küp kök x artı 1'in karesi. İkinci ifade zaten aynı. Sonuncu ifade de küp kök x eksi 1'in karesi oluyor. Burada eğer bu ifadelerin yerlerine a ve b değerlerini yazarsam bakın ifadem şuna dönüşecektir. 1 bölü evet a kare artı AB artı B kare olacaktır. Şimdi bunu ben eşleniğiyle genişleteyim. Eşleniği nedir bu ifadenin arkadaşlar? A eksi B'dir. Bu ifadenin payını ve paydasını ben A eksi B ile genişlettiğimde bakın ne çıkacak karşıma? Şöyle güzel bir şey çıkacak. A eksi B olacak üst taraf payımız ve paydamız da A küp eksi B küp olacaktır. Peki bunların değerlerini yerlerine yazarsak arkadaşlar bakın a ifademiz neydi? Küp kök x artı 1'di. Bundan küp kök x eksi 1'i çıkartıyoruz. Ve paydada da bu ifadelerin küpleri yani x artı 1 eksi ne oluyor arkadaşlar? X eksi 1 oluyor. X eksi 1 oluyor. Bunun farkını aldığımızda ise arkadaşlar bakın ne elde edeceğiz? Küp kök x artı 1 eksi küp kök x eksi 1 x eksi 1 bölü arkadaşlar. X'ler burada götürür. Sadece geriye ne kalır? 2 kalır. Gördüğünüz gibi sade bir ifade elde etmiş olduk. Şimdi arkadaşlar burada da ben bunu eğer 1 bölü 2 parantezine alırsam parantez içerisinde ne olacaktır bu ifade? Küp kök x artı 1 eksi küp kök x eksi 1 olur. Tamam. Demek ki o uzun fonksiyonun bakın neye dönüşecek? Bu şekilde bir ifadeye dönüşecek. Ben burada güzelce görünsün diye yazdım arkadaşlar. Şimdi işlemlerime devam edeceğim. Peki benden neyi istiyordu? Benden f1'den f215'e kadar tek sayılı ifadelerin toplamını istiyordu. Tamam F1 yazarak işe başlayayım. Eğer x yerine 1 yazarsam arkadaşlar şöyle 1 gördüğünüz yazdığımda ne olur? 1 bölü 2 küp kök 2 eksi ne olur? Küp kök 0 olur arkadaşlar. Aynı şekilde 3 yazarsak 1 bölü 2 çarpı küp kök 4 eksi küp kök 2. Evet. 5'i de yazalım. Artık zincirleme olarak nasıl devam ettiğini anlayacaksınızdır. 1 bölü 2 çarpı küp kök 6 eksi küp kök 4 ve artık son ifadelerimizi yazalım direkt. Nokta nokta f215 eşittir 1 bölü 2 çarpı küp kök 216 eksi küp kök
214 elde ederiz arkadaşlar. Bu ifadeleri topladığımızda ise, bu ifadeleri taraf tarafı topladığımızda ise sol taraftaki ifadeler f1 artı f3 artı f5 olacak. Artı f5 arkadaşlar. Artı nokta nokta nokta. Artı f215'e kadar. Bakın ne çıkacak karşımıza. Şimdi arkadaşlar ben bunu 1 bölü 2 parantezine alayım öncelikle. 1 bölü 2'ler orta, hepsinde gördüğünüz gibi ortak 1 bölü 2 olacak. Evet. 1 bölü 2 ortak paranteze aldığımda bakın arkadaşlar bu 1 bölü 2'leri görmediğimizi düşünürsek burada. Bakın şurada küp kök 2 ile eksi küp kök 2 birbirini götürür. Küp kök 4 ile küp kök eksi küp kök 4 birbirini götürür. Bakın bu ifadeler teker teker birbirini götürür ve en son olarak çaprazlama olarak sadeleştirmeleri yaptığımızda bu ifade de gider ve elde ettiğimiz ifade küp kök 216 eksi sadece ne geriye kaldı? Küp kök 0 kaldı. Ona da diğeri 0 olduğunu biliyoruz zaten. Devam edelim yine sayıyla. Eşittir 1 bölü 2 çarpı. Peki 216 bir ifadenin kübü müydü? Evet. 216 arkadaşlar 6'nın kübüdür. Demek ki bu ifadem 6. Burası da 0 olduğu için burasını yazma gereksinimi hissetmiyorum. Paranteze de koymaya gerek yokmuş gerçi. Sadeleştirme yaparsak sonucumun 3 olduğunu görürüz arkadaşlar. Evet. Uzun gibi görünen bu sorunun aslında çok da zor olmayan bir çözüm var. Sadece burada neleri görmek gerekiyor? Binom açılımını görmek gerekiyor. Bu ifadeleri yerine yazdığımızda ise değişkenlerimizi değiştirdiğimizde sonucun son derece basit olduğunu görüyoruz. Evet, dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.